Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel bir 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak mavi kullandım. Çiçeklerimde beyaz kullandım. Ve çiçeklerimin ortasındaki desenim için de çok az bir sarı ipe ihtiyacımız var. Ortalama elinizde bir yarım metre kadar sarı ipiniz varsa yeterli olacaktır. Hemen iplerimi şöyle kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. Buyurun hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Böyle beyaz çiçekli çok güzel bir patik yaptım. Rengi de çok yakıştı. Çok zarif, çok güzel oldu. Üstelik de yapılışı çok kolay hanımlar. 5 yaş patiğe yeni başlayacak hanımların da tercih edebileceği bir model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi hanımlar ben patiğime yine burun tarafından başlıyorum. 12 ilmek olarak şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atıyorum. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11. ilmeğim. Şu da 12. ve sonuncu ilmeğim. 12 ilmeğimizi attık. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde şöyle arka yüzdeyiz. Diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ilk sırada ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek 3. şişime çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için. Başlangıç yerlerine birer birer girerek ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeklerimi şişime takıyorum. Bakın 3 ilmeğimiz oldu. Şu 4. ilmeğimiz. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. 5 ilmek oldu. Bir ilmek daha çıkartıp taktım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Sırasıyla hanımlar ilmek attığımız başlangıç yerleri. Oralara girerek ilmekler çıkartıyoruz. Sonra da çıkarttığımız ilmekleri şişimize takıyoruz. 4 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha çıkartıyorum kenardan 5 ve bir ilmek daha şu kenardan çıkartıyorum 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu hanımlar. 5. şişime aldım. Örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Şimdi de 3. şişimdeki 6 ilmeğimi öreceğim. Ve 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Böylece bir sıra örmüş olduk hanımlar. 4 şişte tamamladık. Şu 6. ilmeğim. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda hanımlar, şimdi bakın artırmaları yapacağız zaten. Bir sıra düz ördük, artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuzda şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Baktığımız anda kenarımız hemen bu sağ tarafta ilk şişimde. Bu aşamada kenardan ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bir, şu da 2. ilmeğim. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu.
4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Sol kenardayım. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından bakın sondan ikinci ilmeğimin altında. Şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de yine şöyle düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yaparken ilmeklerimizi bir diğer sırada düz olarak örüyoruz hanımlar. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinciye geldim. Kenarımız burada sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi 4 şişimdeki 8 ilmeğimi de düz öreceğim. Bir sonraki sıra artıracağım. Düz öreceğim. Artıracağım. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız hanımlar. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Bakın modelimiz de tam denk geldi. Toplamda 6 tane çiçek sığdı patiğimize. Şimdi hep birlikte şişlerimizde 15'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte çiçeğimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi birlikte çiçeğimize başlayacağız. Çiçeğimiz toplamda 11 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlk 3 ilmeğimi yine mavi ipim ile örüyorum. 3 tane maviyi ördüm. Ardından beyazımı ekleyeceğim. Buraya bir tane beyaz örüyorum. Hemen bir ilmek beyazı ördükten sonra beyaz ipimin ucunu burada mavi ipime bağlayacağım. Yeni ip eklediğimizde böyle iplerimize düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. Bir tane beyaz ördüm. 3 mavi ile başladım. Bir beyaz ördüm. Tekrar 3 tane mavi örüyorum. Yanına bir tane beyaz. İlk çiçeğimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Bu birinci çiçeğimizdi. Bir beyaz, 3 mavi, bir beyaz. Çiçek aralarında ilk sırada 5'er tane mavimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir beyaz, 3 mavi. İkinci çiçeğimden devam ediyorum. Şu ikinci mavi, şu da 3. Yanına bir tane daha beyaz örüyorum. İkinci çiçeğimizi yaptık. Tekrar çiçek arasında 5 tane mavim var. 4,
5. Şimdi üçüncü çiçeğimi yapacağım. Bir beyaz, 3 mavi, bir tane beyaz. Üçüncü çiçeği yaptık. Yine çiçek arasında 5 tane mavim var. Üçüncü çiçeğimden devam ediyorum. Şu üçüncü mavi, şu 4, şu da 5. Şimdi dördüncü çiçeğimi yapacağım. Bir beyaz, 3 mavi, bir beyaz. Dördüncü çiçeğimizi yaptık. Yine çiçek arasında 5 tane mavimiz var. 4, 5. Beşinci çiçeğimi yapacağım. Bir beyaz, 3 mavi. Dördüncü şişimdeyim. Şu ikinci mavi ilmeğim. Şu da üçüncü. Yanına bir tane daha beyaz örüyorum. Beşinci çiçeği tamamladık. Şimdi çiçek arasında 5 tane mavimi ördüm. Altıncı ve sonuncu çiçeğimi yapıyorum. Bir beyaz, 3 mavi, bir tane beyaz. Kalan 2 ilmeğimi de mavi ipimle örüyorum. Modelimizde hanımlar birinci sıramızı tamamladık. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi mavi ipimle öreceğim. Modelimizde ikinci sıradayız. Ardından 3 maviden sonra beyaz ipimi alıyorum. İlk çiçeğimi yapıyorum. 2 mavi, şu 1, 2, 2 mavi. Pardon, 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. İlk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Bu birinci çiçeğimizdi. Yine çiçek aralarında 5 mavimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz. İkinci şişimdeyim. 1 mavi, 2 beyaz. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Yine çiçek arasında 5 tane mavim var. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Tekrardan çiçek arasında 5 tane mavim var. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü mavim, şu 4, şu da 5. Dördüncü çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Çiçek arasında yine 5 tane mavim var. Şimdi 5. çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz. 4. şişimdeyim. 1 mavi. 2 tane daha beyaz ördüm. Yine çiçek arasında 5 tane mavi ilmeğim var. 6. ve sonuncu çiçeğimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Kalan 2 ilmeğimi de mavi ipim ile örüyorum. Böylece hanımlar çiçeğimizde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik şimdi çiçeğimizde üçüncü sıramıza. Bu sıramızda bir mavi örerek başlıyorum. Bir tane mavi ördüm. Bir mavi ile başladım. Sonra beyaz ipimi alıyorum. 4 beyaz, 2, 3, 4. Bir mavi, 4 beyaz. İlk çiçeğimizi yaptık. Bu şekilde. Bu defa çiçek aralarında birer tane mavimiz var. Bir mavi örüyorum. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. 4 beyaz. Bir mavi. İkinci şişimdeyim. 4 tane daha beyaz örüyorum. Çiçek aralarında bir mavimiz var. Yani kısaca bu sıramız bir mavi, 4 beyaz, bir mavi, 4 beyaz olacak şekilde devam ediyor. Üçüncü sıramız. 4 beyaz, bir mavi, tekrardan 4 beyaz. Üçüncü şişimdeyim. Bir mavi, 4 beyaz. Şu 3, şu 4. Bir tane mavimi örüyorum. Tekrardan 4 tane beyaz. Bir mavi. Yeniden 4 beyaz. Dördüncü şişime geçtim. Bir mavi. 4 beyaz. Bir mavi. 4 beyaz. Bir mavi. 4 beyaz. Modelimizde hanımlar böylece 3. sıramızı tamamladık. Geldik modelde 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yine ilk ilmeğimi mavi ile örerek başlıyorum. Bir mavi.
Modelimizde hanımlar yapacağımız işlem şu. İlk çiçeğimizi yapıyoruz. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. 4. sıramız böyle hanımlar. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında 1 mavimiz var. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. İlk çiçeğimde olduğu gibi. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz. İkinci şişime geçtim. 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. İkinci çiçeğimi de yaptım. Çiçek arasında 1 mavimiz var. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Üçüncü çiçeğimizi de yaptık. Üçüncü şişime geldim. Çiçek arasında 1 mavimiz var. Buraya 1 mavimi örüyorum. Dördüncü çiçeğimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Dördüncü çiçeğimizi yaptık. Çiçek arasında 1 mavimiz var. Beşinci çiçeğimdeyim. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz. Dördüncü şişime geldim. 1 mavi örüyorum. 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Çiçek arasında 1 mavim var. Altıncı ve sonuncu çiçeğim. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi ve 2 beyaz. Çiçeğimizde hanımlar 4. sıramızı da böylece tamamladık. Şimdi ilk şişimdeyim. Çiçeğimizde de 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi şöyle mavi ipimle örüyorum. 5. sıramız 2 ilmek mavi örerek başladım. İlk çiçeğimi yapıyorum şimdi. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. İlk çiçeğimi yaptım hanımlar. Bu sıramızda çiçek aralarımızda üçer tane mavi ilmeğimiz var. Şimdi 3 tane mavi örüyorum. 1. Şu birinci mavi ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. Çiçek arasında 3 tane mavi ilmeğimiz var. 3 mavi ilmeğimizi bu şekilde ördük. Şimdi şöyle devam edeceğiz hanımlar. İkinci çiçeğimizi yapacağız. Yeniden ilk çiçeğimizde olduğu gibi. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Çiçek arasında yine 3 tane mavi ilmeğim var. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Çiçek arasında yine 3 tane mavi ilmeğimiz var. Şu birinci mavi ilmeğim. Üçüncü işime geçtim. Şu ikinci mavi ilmeğim. Şu da 3. Şimdi dördüncü çiçeğimi yapacağım. İlk 3 çiçeğimle aynı şekilde. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Çiçek arasında 3 tane mavi ilmeğim var. Tekrardan 3 beyaz. Dördüncü şişimdeyim. 5. çiçeğim bu. 1 mavi. Tekrardan 3 tane beyazımı örüyorum. Yine çiçek arası için 3 ilmek mavi. 6. ve sonuncu çiçeğimdeyim. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Sonuncu ilmeğimi de mavi ile ördüm. Çiçeğimizde böylece hanımlar bu 5. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik çiçeğimizde 6. sıramıza. Şöyle tam yarılamış oluyoruz çiçeğimizi bu sırada. Ve sarı ipimizi de hanımlar burada ekleyeceğiz. Bir sıra sarı ipimizle ilmekleri öreceğiz. Beyaz ipimizi kullanmayacağız burada. Beyaz ipimiz burada beklesin hanımlar. Maviyi kullanacağız. Mavi ve sarı ipimizi kullanacağız. Bu aşamada tam ortada bakın 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Bu tam ortadaki bir maviyi sarı ile öreceğiz. Bu aşamada kenardan 5 ilmeğimi mavi ipimle örüyorum. Modelde 6. sıramız bu. 6. sıramızda 5 mavi ile başladım. Tam ortaya bir tane sarı ilmeğimi örüyorum. Yeni ip olduğu eklediğimiz için bu sarı ipimiz yeni olduğu için hemen sarımın ucunu şöyle mavime 2 tane sıkıca şöyle bağladım. Şimdi hanımlar model aralarında her çiçeğimizin ortasına birer tane sarı yapacağız. Model aralarında 9 tane mavimiz var. Şu 3, 4. Bu aşamada sarı ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye mavinin üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırıyoruz.
4 mavimi örmüştüm. Şu 5. mavim. 6, 7, 8, 9. 9 mavi, bir tane sarı öreceğim. Sarı ipimi alıyorum. Tam ortaya bir tane sarımı öreceğim. Şu ikinci çiçeğim içinde bir sarımı ördüm. Tekrardan mavi ipimi elime alıyorum. Yine 9 mavi, bir sarı. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Hemen 4 maviyi ördükten sonra sarı ipimi şöyle yakınlaştırıyorum. 5. mavi ilmeğim. 6, 7, 8, 9. Ortaya bir ilmek sarı öreceğim. Tekrar maviyi alıyorum. 9 mavi. 1, 2, 3, 4. Yine sarı ipimi yakınlaştırıyorum hanımlar. Şu 5. mavi ilmeğim. 6, 7, 8, 9. Ortaya bir ilmek sarımı örüyorum. Tekrardan mavimi aldım. 9 tane mavi. 2, 3, 4. Yine bakın sarı ipimi yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 mavi. 4. şişimdeyim. Bir ilmek sarı öreceğim. Hemen sarı ipimi aldım. Buraya bir tane sarımı örüyorum. Yeniden mavi ipimi alıyorum. 9 tane mavi öreceğim. 2, 3, 4. Tekrar sarı ipimizi yakınlaştırıyoruz. 5. mavi. 6, 7, 8, 9. Ortaya bir tane sarı örüyorum. Yeniden maviyi aldım. Kalan 4 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizde 6. sıramızı tamamladık. Şimdi sarı ipimiz bekleyecek. Şimdilik sarı ipimizi kullanmayacağız. Sarımız burada şöyle beklesin. Hatta karışmasın ucu şöyle. Şu tarafa bırakayım sarı ipimi. Modelimizde şimdi 7. sıradayız hanımlar. İlk yarısını bitirdik. 2. yarısındayız hanımlar çiçeğimizin. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi mavi ile örerek başlıyorum. 7. sıramız bu. Beyazımı aldım. İlk çiçeğimi yapıyorum. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Şu 1, 2, 3. beyazım. Çiçek aralarında 3 tane mavimiz var. İkinci çiçeğimi yapacağım. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Çiçek aralarında yine 3 tane mavi ilmeğimiz var. 1, 2, 3. 3. çiçeğimdeyim. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Çiçek aralarında yine 3 tane mavi ilmeğim var. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 2. mavi ilmeğim. Şu da 3. 4. çiçeğimi yapıyorum şimdi. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Çiçek aralarında 3 tane mavimiz var. Şu 2. mavim, şu da 3. 5. çiçeğimdeyim. 3 beyaz, 1 mavim ve 3 tane beyazım var. Çiçek arası için 3 tane mavi örüyorum. Tekrar. Sonuncu çiçeğim. 3 beyaz, 1 mavi, 3 beyaz. Kalan bir ilmeğimi bir de mavi ile ördüm. 7. sıramız bitti. Geldik çiçeğimizde 8. sıramıza hanımlar. Bu sıramda ilk ilmeğimi mavi ile örerek başlıyorum. Bir mavi ile başladım. 8. sıramız şöyle. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Çiçeğimizde 8. sıramız böyle. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında bir mavimiz var şimdi. Bir ilmek mavimi ördüm. İkinci çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz örüyorum. Çiçek arasında bir tane mavi ilmeğimiz var. 3. çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. 3. çiçeğimizi de yaptık. Şimdi 3. şişimdeyim. Çiçek arasında bir tane mavi ilmeğimiz var.
Hemen buraya ilk ilmeğimi mavi ile ördüm. 4. çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Çiçek arasında bir tane mavi ilmeğimiz var. 5. çiçeğimdeyim. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Çiçek arasında bir tane mavi ilmeğimiz var. 6. ve sonuncu çiçeğimdeyim. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. 8. sıramızı bu şekilde tamamladık hanımlar. Geldik şimdi 9. sıramızdayız çiçeğimizde. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mavi ile örüyorum. 9. sıramız. Şimdi 4 beyaz, 1 mavi, 4 beyaz. İlk çiçeğimiz böyleydi. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında bir mavimiz var. Yani hanımlar bu sıramız 1 mavi, 4 beyaz, 1 mavi, 4 beyaz olacak şekilde devam edecek. Şimdi 4 tane beyaz örüyorum. İkinci şişimdeyim. 1 mavi. 4 ilmek beyaz örüyorum. 1 ilmek mavi. 4 ilmek beyaz örüyorum. 1 tane mavi. 4 ilmek beyazım var. Hemen yanına bir tane mavi öreceğim. 3. şişimdeyim. Tekrardan 4 tane beyaz, 1 mavi, 4 beyaz. Yanına hemen bir mavi. Tekrar 4 beyaz. 4. şişime geldim. 1 mavi. 4 tane beyaz. 1 tane mavi. 4 beyaz. 1 mavi ve 4 ilmek beyazımı ördüm. Böylece 9. sıramızı da tamamladık. Geldik modelimizde 10. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu: ilk 3 ilmeğimizi mavi ile örerek başlıyoruz. 3 tane mavimi ördüm. Yanına ilk çiçeğimi yapacağım şimdi. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. İlk çiçeğimiz böyleydi. Çiçek aralarında 5'er tane mavi ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci çiçeğimizi yapacağım. 2 beyaz. İkinci şişimdeyim. 1 mavi, 2 beyaz. Yine çiçek aralarında 5 tane mavi ilmeğimiz var. 3, 4 ve 5 oldu. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Tekrar çiçek arasında 5 mavi ilmeğim var. 2. Üçüncü şişime geldim. Şu üçüncü mavim. Şu 4. Şu da 5. Yine çiçek arasında 5 mavimi ördüm. 4. çiçeğimi yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Yine çiçek arası için 5 ilmek mavim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5. çiçeğimi yapıyorum. 2 mavi. 4. şişimdeyim. 1 beyaz. Pardon, 2 beyaz. 1 mavi. Tekrardan 2 tane beyaz öreceğim. Şu 1. Şu da ikinci beyazım. Yeniden çiçek arası için 5 ilmek mavim var. 3, 4, 5. Sonuncu çiçeğimdeyim, yani 6. 2 beyaz. 1 mavi. İlmek kaçırdım. Şu ilmeğimi tekrar alayım. Ve 2 tane beyaz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi mavi ipim ile ördüm. 10. sıramız bitti. Geldik patiğimizde 11. ve sonuncu sıramıza hanımlar. Çiçeğimizde son sıramız. Yine bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi mavi ile örerek başladım. İlk çiçeğimi yapıyorum şimdi. 1 beyaz, 3 mavi, 1 beyaz. Çiçek aralarında 5 ilmeğimiz var. 5 mavi, 3, 4, 5. İkinci çiçeğimi yapıyorum. 1 beyaz, 3 mavi,
İkinci şişimdeyim. Şu ikinci mavi ilmeğim. Şu da üçüncü. Yanına bir tane daha beyaz örüyorum. Çiçek arası için 5 mavi ilmeğim var. 3, 4, 5. Yeniden üçüncü çiçeğimi yapıyorum. Bir beyaz, 3 mavi, bir beyaz. Tekrar çiçek arası için 5 mavim var. 1, 2, üçüncü şişimdeyim. 3, 4, 5. Dördüncü çiçeğimi yapacağım. Bir beyaz, 3 mavi, bir beyaz. Çiçek arası için 5 ilmek mavim var. Beşinci çiçeğimdeyim. Bir beyaz, 3 mavi. Birinci mavimi ördüm. Dördüncü şişimdeyim. Şu 2, şu da üçüncü mavim. Yanına bir ilmek daha beyazımı örüyorum. Çiçek arası için 5 tane mavim var. 2, 3, 4, 5. Yeniden bir beyaz, 3 mavi, bir tane beyazımı ördüm. Kalan 2 ilmeğim mavi ile örülüyor. Çiçeğimizin 11. ve sonuncu sırasını da hanımlar bu şekilde tamamladık. İlk çiçeğimizi böylece bitirdik. Şöyle göstereyim. İlk çiçeğimizi böyle tamamladık. Şimdi çiçek arasında beyaz ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizin tamamını mavi ipimiz ile öreceğiz hanımlar. İlk çiçeğimiz bitti çünkü. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını mavi ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Beyaz ve sarı ipimiz bekliyor. Çünkü ikinci çiçekleri yaparken aynı ipleri tekrar kullanacağız birazdan. Şöyle bakın, ilk şişimdeki ilmeklerimi mavi ipim ile tamamen düz ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizdeki ilmekleri bir kere öreceğiz. Sonra ardından bir sıra daha öreceğiz. Bu şekilde 2 kere 2 sıra mavi ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra mavi ipimle düz ördüm geldim. Bu şekilde. Şimdi hemen aynı şekilde ilk çiçeğimizi nasıl yaptıysak ikinci çiçeklerimizi de aynı şekilde başlatacağız. Yapacağımız farklı bir işlem yok hanımlar. Alttaki modele bakarak ikinci çiçekleri yapabilirsiniz ya da modele bakarak yapamıyorsanız hani ilk çiçeğimi yaptığımız bölüme gelerek zaten her bir sırasını hiç atlamadan ilmek ilmek tek tek anlattım. 11 sırayı birden ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci sırayı da yapabilirsiniz. Kafanız karışmasın diye hemen ilk şişimde şöyle tekrar göstereceğim. İlk modeli yaparken 3 mavi örmüştük. Modelimizde çiçeğimizde birinci sıramız 3 mavi, 1 beyaz, 3 mavi, 1 beyaz. İlk çiçeğimizi yaptık. Model aralarında 5'er ilmeğimiz vardı. 4, 5. İkinci çiçeğimizi yapıyoruz yine. 1 beyaz, 3 mavi, 1 beyaz, 3 mavi. Bu şekilde hanımlar yine ilk sıranın başlangıcını size gösterdim. Aynı şekilde ilk çiçekle birebir ikinci çiçekleri yapacağız. İkinci çiçeklerimizi hanımlar bu şekilde tamamlayacağız, geleceğiz. İkinci çiçekler bittikten sonra yine beyaz ve sarı iplerimizi artık kesebiliriz. Çünkü arka bölümde tamamen tek renk kullanacağız. İkinci çiçeklerimiz de bittikten sonra yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi 2 sıra mavi ipimiz ile, yani ana renk ipimiz ile örelim gelelim hanımlar. Orada buluşalım çünkü birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, ben ikinci çiçeğimi de tamamladım geldim. İkinci çiçeğimden sonra 2 sıra ilmeklerimin hepsini mavi ipim ile düz ördüm. Bu aşamada beyaz ipimi ve sarı ipimi de kestim, arkaya doğru düğümledim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani şişimde toplamda 15 ilmeğim vardı. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. 14 ilmek. Bakın ilk şişimde son bir ilmeğim kaldı. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle düz olarak ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin şu kenarlarına geçmiş bulunmaktayız, yanlarına. Bu bilek kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum.
Şimdi bilek bölümündeki ikinci şişimden devam ediyorum. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak ördüm. Haroşayı ters örenler bu 7 ilmeği hem ön hem arka yüzde ters örecekler. 7 haroşamı düz ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi ön yüzdeyiz, ilmekleri düz örüyoruz. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Bir diğer şişime geçiyorum. Tabana denk gelen bölümler buralar. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum hanımlar. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Bakın şurada son 7 ilmeğim kaldı. Bu bilek bölümündeki 7 ilmek haroşa. Yine bunu düz öreceğim. Haroşayı ters örenler buradaki son 7 ilmeği ters örecekler. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şu anda da yine geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum hanımlar. 3, 6 oldu. Şu 7. ilmeğim. Bakın ön yüze bir diş haroşamız oluştu. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmekleri düz örüyoruz. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olacak şekilde öreceğiz. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa düz örüyorum. Haroşayı ters örenler bu son 7 ilmeği yine ters örmeye devam edecekler. Yine sonuncu ilmeğimi ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Yine bakın geri döndük. Şimdi de ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı düz öreceğim. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de bakın ön yüzdeyim düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem sadece bundan ibaret hanımlar. Diğer bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Şöyle baktığımızda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Hanımlar, sizler bu aşamada patiğinizi örerken birkaç sıra daha ördükten sonra şöyle bir ayağınıza ölçmeniz gerekiyor. Giyin, deneyin. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur hanımlar. Bu da önemli bir detay. Mutlaka deneyerek yapın, ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuk kesimini yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım. Geldim buraya 15 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Öncelikle topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Model bütünlüğü sağlansın diye haroşalar model bitene kadar devam ediyor. Şöyle 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26.'yı örerken
öndeki 2 ilmeği kesiyorum hanımlar. 25 ilmek ördüm. 26.da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Bu aradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde ters örüyorum şu anda. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunları haroşa düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26.'yı örerken yine öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık hanımlar. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26.'da kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kısaca yapacağımız işlem şöyle. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızda kalan 2 ilmeği de kesiyoruz. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Her iki patiğimizin topuğu aynı şekilde oluyor hanımlar. Aynı yönde oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri arkada belli belirsiz oluyor. Patik arkalarına da çok yakışıyor bu tarz topuklar. Bunu da belirtmiş olayım. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son 2'şer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Artık bu aşamada şöyle yapacağım. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi alıyorum. Şişlerim boşa çıktı. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya şöyle 2 tane çok sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizin ucunu gizleyelim. Bu patiğimin iç bölümünde desen yaptım, model yaptım. Beyaz ve sarı ipimin uçlarını da bu şekilde aralara gizledim hanımlar. Bu gizleme işlemini unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şu şekilde. Şöyle bakıyoruz patiğimize bir de. Bakın izi bile belli değil hanımlar, topuk bölümünde. Şöyle duruyor. Yakından baktığımız anda topuğumuz böyle görünüyor. Hemen şöyle patiğimizi düzelteyim. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle duruyor. Ve hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda da görelim patiğimizi. Bir de bazen böyle modellerde soruluyor. Bir ip gidiyor mu, yetiyor mu diye. Hemen bir ipten arttı bile hanımlar. Şimdi kalan ipimi de göstereceğim. Ana renk ipimi. Zaten içinde beyaz ve sarı, özellikle sarı zaten çok az gidiyor.
Hemen şöyle patiğimi öncelikle bir göstereyim. Bakın manken ayağındaki duruşu da patiğimin bu şekilde. Hadi patiğimizin tabanı, topuk kısmı. Bakın şöyle arka bölümü. Modelimiz bu. Hemen bir de kalan ipimi göstereyim. İşte hanımlar, bir tam ipten başlamıştım. Bir bu kadar daha ip kaldı. Ortalama böyle bir modelden bir tane daha çıkabilir. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.